Bu içerikte BİM'de, ŞOK'ta ve A101'de dönem dönem satışa sunulan 1.2 litre hacme sahip Contigo marka termosu inceleyeceğiz. Sadece böyle bakarak değil elbette. Tabii ki dışından detaylı bir şekilde de inceleyeceğiz. Ama bizim yapacağımız esas inceleme gerçekten bahsettiği değerlerde sıcak ve soğuk tutabiliyor mu? Önce fiziksel olarak bir göz atalım. Tasarımı benim çok hoşuma gitti. Şık ve ergonomik bir yapıya sahip. 1.2 litrelik olanında şu şekilde bir tutma kulpu var. Bu kulp çektiğimizde bu şekle gelerek şık ve kullanışlı bir hale geliyor. Kullanmadığımızda ise kapatıyoruz ve çok daha az yer kaplıyor. Hem kapak hem de termos gövdesi silikon kaplı. Bu şekilde elinize aldığınızda sağlam bir tutuş sağlıyor. Ama sanki zamanla esneyecek ve bırakacak hissi veriyor. Gövdeyi sarıyor ama tam olarak gövdeye de yapışık değil. İçine baktığımızda çift katmanlı bir yapıda olduğunu fark edebiliyoruz. Ve bu katmanların vakum yöntemiyle havası alınarak ekstra yalıtım sağlanmış. Bu şekilde 35 saat sıcak, 60 saat soğuk tutar demişler. Göreceğiz. Bu da bir termosun olmazsa olmazlarından sızdırmazlık özelliği. Zaten bir termos sızdırıyorsa içine hava da alıyordur. O zaman da ona ne kadar termos denilir bilmiyorum. Demek ki böyle termoslar da var ki bu şekilde bir ibare koymuşlar. Ağırlığına da bakalım. Boş hali 812 gram. Dolu hali ise yaklaşık 2 kilo. Kapağına geçelim. Kapak yalıtımlı bir kapak olduğu için aynı zamanda termos görevi de görüyor. Bardaktır o, bardak. Termos olsa duramazsın. Kaynayan su koyduğumda ise elimi hiç yakmadığını söyleyebilirim. Bir miktar sıcaklık hissi veriyor tabii ki. O da gayet normal. Ayrıca termosun içinde sıcak su varken kapak ile termosun birleşim yeri olan boğaz kısmında hafif bir sıcaklık hissi oluşuyor. Açma yerini yarım tur hafif döndürdüğünüzde termos açılıyor. İç kapağın 360 derecelik akış yönü var. Yani kapağın her tarafından sıvı akabiliyor. Termosu döndürerek boşalttığımda kapağın her tarafından su aktığını rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kapağı biraz daha güç uygulayarak aynı yöne çevirdiğinizde kapak yuvadan çıkıyor. Bu tasarımın termosu doldurmak için değil de daha hijyenik bir yıkama için bu şekilde tasarlandığını düşünüyorum. Çünkü kapağın yerine oturduğu yuva da ayrıca çıkıyor. Ve bu şekilde daha geniş bir ağızdan daha rahat bir şekilde dolum sağlanabiliyor. Son olarak da bulaşık makinesinin üst rafında yıkanabilir demiş üretici. Evet, fiziksel incelememizi bitirdik. Şimdi elimde bulunan sıcaklık ölçer ile metrik veriler üzerinden incelemeye geçelim. 35 saat sıcak, 60 saat soğuk tutar diyor. İyi de 90 derecede sıcak, 45 derecede sıcak. Bunun için 3 adet sıcak, 1 adet de soğuk testi yapacağız. 1, 2 ve 4. testimiz teorik, 3. testimiz ise pratik olacak. Bu testleri yaparken kıyaslama yapmak için Contigo'nun yanına benim yaklaşık 10 yıl önce aldığım ancak Türkiye'de maalesef bulamadığım bu işin uzmanı büyük bir Çin firmasının üretmiş olduğu 2 litrelik Luo Tuo termosumu kullanacağım. O nasıl isim öyle ya? Bunun için bu termosa Emektar adını verdim. 1.2 litre Contigo 280 TL'den indirime girmişti, 200 liraya aldım. Bizim Emektar ise şu anda yurt dışında 450-500 TL civarında bir fiyata sahip. İlk testimiz için sıcak suyumuz kaynadı. Burada bir püf nokta verelim. Sıcak içeceklerde termosumuz maksimum sıcaklıkta olsun diye termosu sıcak su ile önce çalkalıyoruz. İlk testimizde sıcak suyu doldurup 20-22 derecelik oda sıcaklığında 35 saat boyunca bekleteceğiz. Muhtemelen üreticinin yaptığı test de bu şekildedir. Çünkü 1. Termos her açıldığında ısı kaybedecektir. 2. Bardağa her sıcak su doldurulduğunda suya göre soğuk olan bardak suyun sıcaklığını düşürecektir. 3. Termosun içindeki sıvı azaldıkça hava artacağından dolayı sıcaklık daha da hızlı düşecektir. İkinci testimiz ise daha ekstrem koşullarda kullanmak isteyenler için. Mesela kış kampında, dağcılıkta veya soğuk havalarda kullananlar. Bu yüzden birinci testteki gibi termosu hiç açmadan 4 dereceye ayarlı buzdolabımıza koyarak 35 saat bekleteceğiz.
Üçüncü test ise pratik test. Yani nasıl kullanıyorsak öyle. Belli aralıklarla Contigo'dan 1 bardak, daha büyük olduğu için emektardan 1,5 bardak sıcak su alıp test edeceğiz. 1,5 bardak su almamın sebebi içindeki boş alanın oransal olarak aynı azalması. Dördüncü testimiz ise soğuk su testi. Bu test biraz uzun sürecek. Çünkü 60 saat soğuk tutar demişler. Yani 2,5 gün. 4 derecelik dolapta soğuttuğumuz soğuk suyu termoslara doldurarak ağzını kapatıyoruz. Sıcak havalarda elinizin altında buz gibi bir su varsa o soğuk su en fazla yarım saatte biter ama ben yine de soğuk suyu oda sıcaklığında 60 saat bekleteceğim. Sonunda sıcaklık kaça düşüyor göreceğiz. Toplamda 142 saat gibi uzun bir süreden sonra bütün verilerimize ulaştık. Oda sıcaklığında termosları 35 saat boyunca hiç açmadan yaptığımız ilk testimizde Contigo 94 dereceden 51 dereceye kadar düştü. Yani 35 saatte 43 derece sıcaklık kaybına uğradı. Emektar ise 59 dereceye düşerek 35 derece sıcaklık kaybına uğradı. Bu değer Contigo'ya göre 7 derece daha sıcak demektir. Termosları buzdolabına koyarak 35 saat boyunca hiç açmadan yaptığımız ikinci testimizde sıra. Normalde termosların boğaz kısımlarında olan sıcaklık artık yok. Termostaki suyu içtiğimde ise bana bir ılık su lütfen isteriz ya. İşte o kıvamda. Contigo 51 derecelik sıcaklık kaybı ile 43 dereceye kadar düştü. Emektarımız ilginç bir şekilde burada da yarışı önde götürüyor. Kendisi Contigo'ya göre 10 derece daha sıcak. Ah siz beni bir de gençken görecektiniz. Termos dile geldi. Normal kullanımda en geç 1 ya da 2 saat sonra o termos açılır. O yüzden fazla beklemeden 1 saat oda sıcaklığında beklettiğimiz termosları törenle açıyorum. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben çayı sıcak sevdiğim için önce bardağın soğuğunu alırım. 2 termos da 11 derece sıcaklık kaybına uğrayarak 81 derecelere kadar düştü. Hadi bir de 2 saat sonraya bakalım. 2 termosun sıcaklığı da 79 derecelere düştü. Uzatmaları oynayalım ve 3. saati de ekleyelim. Yani 3 saat sonunda Contigo'dan 19 derecelik fark ile çayınızı, kahvenizi sıcak bir şekilde yudumlayabilirsiniz. Sonraki ölçümleri listeye ekliyorum. Çünkü genelde o termos açıldığında içindekiler çok kısa bir süre içinde bitecektir. Burada size ufak bir tüyo vereyim. Termos ile işimiz bittiğinde içini temizleyerek hava alacak şekilde ağzını açık bırakmamız gerekiyor. Aksi takdirde tekrar kullanmak istediğimizde koku yapacaktır. Son testimiz soğuk su testine de göz atalım. Dolapta bir gün boyunca soğuttuğumuz suyumuzu termoslara dolduruyoruz. Ölçtüğümüzde ise 9 derece olduğunu görüyorum. Halbuki dolap 5 dereceye ayarlıydı. 60 saat sonunda yani 2,5 gün sonra Contigo 8,9 dereceden 17,1 dereceye gelerek 8,2 derece ısınmış. 21 derece olan bizim çeşme suyundan nispeten soğuk denecek bir kıvamda. En azından sıcaktan kaynamamış bir halde. Eğer termosu 2,5 gün boyunca içinde soğuk su ile bir yerlerde unutursanız açtığınızda sizi ferahlatacak bir su bekliyor olacaktır. Bizim emektarın hakkını da yemeyelim. O da Contigo'ya göre 1,2 derece daha soğuk tutmuş. İçiyle dışıyla bütün sonuçları masaya yatırdık. Sonuç olarak Contigo'nun kullanımı pratik, şık ve işlevsel bir termos olduğunu düşünüyorum. Bu işin piri Stanley değil mi? Haklısın. Biraz daha fazla bir ücret ödeyerek Stanley alabilirdim. Ancak hem bu termos bana daha şık geldiğinden hem de Stanley'nin görüntüsü bana eski tankları andırdığı için savaşı çağrıştırdığından dolayı tercih etmedim. Tamamen psikolojik yani. Zaten aradaki sıcaklık farkını hissetmeden içindeki sıcak veya soğuk içeceği tüketeceğimden eminim. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.